Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi olarak ülkelerindeki savaşlardan veya benzer zorluklardan kaçarak gelen ve ülkemize sığınan kişilere, özellikle de kadınların ve kız çocuklarının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda ülkemizde 17 ilde 35 tane kadın sağlığı danışma merkezini Sağlık Bakanlığı ve diğer uygulayıcı ortaklarımızla birlikte hizmete sunduk. Bu merkezlerde kadınlara ve kız çocuklara yönelik olarak birinci basamakta sunulan üreme sağlığı hizmetleri, kadın sağlığı hizmetleri ve psikososyal destek hizmetleri yürütülmekte. Bugün sizlerle birlikte Şanlıurfa ilinde Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları fonuyla devam eden merkezlerimizi ziyaret ediyor olacağız. The center in Şanlıurfa is one of many centers that UNFPA is currently supporting as part of the Turkish government's efforts to help Syrian refugees here in Turkey. The centers are supported by the EU ECHO financially and otherwise. We have been working together with UNFPA since 2015 in order to provide complementary services to the primary healthcare services of the Ministry of Health. During the center visit, we will meet the staff, we will get to know some of the day-to-day activities as well as the social and educational activities that take place in the center. Ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilere temel sağlık hizmetlerini ve koruyucu sağlık hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde verebilmek, ayrıca dil kültür bariyerini aşabilmek için göçmen sağlığı merkezleri oluşturulmaktadır. Göçmen sağlığı merkezlerinin içerisinde Suriyeli sağlık meslek mensuplarına ilaveten hasta yönlendirme personelleri de bulunmaktadır. Tercihen çift dil bilmektedirler. Göçmen sağlığı merkezlerinin içerisinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile birlikte 17 ilde 35 kadın sağlığı danışma merkezi olarak hizmetimiz devam etmektedir. Hayati Harani Göçmen Sağlık Merkezi'nde tercüman olarak çalışmaktayım. Arapça ve Türkçe çevirmek yaparak buradaki hizmetlerini verilmesini sağlıyorum. Sağlık aracısı olarak görev yapmaktayım. Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret edip merkezlere yönlendiriyoruz. Hayati Harani Göçmen Sağlık Merkezi'nde çalışıyorum. Kadınlara ve kız çocuklara farkındalık eğitimleri veriyorum. أعمل في مركز اللاجئين السوريين المهاجرين في قسم الصحة الإنجابية. Suriyeli vatandaşlara psikososyal destek vermekteyiz. Suriyeli kadınlara üreme sağlığı hizmeti veriyor. Hem çok sevindim hem çok duygulu anlar yaşadım. Çok sevindim çünkü savaşın yaraları tabii ki sarılamaz. Hani ne desem az kalır. Zorunlu göç herhalde dünyanın en büyük yaralarından biri. Ve herkesin başına gelebilir. Hiç kimse bu benim başıma gelmez diye düşünmesin gerçekten. Çok şaşırtıcı insan hikayeleri dinledim az önce. Hepsinin işleri, aşları, eşleri, bir sürüsünün olduğu şehirde kalmış. Şanlıurfa'da 5 tane kadın sağlığı danışma merkezi var. Bunların 4 tanesini Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonu finanse ediyor. Çok sevindirici şeyler gördüm çünkü bu bünyede psikolog bir arkadaşımızla, sosyal meselelerle ilgilenen bir arkadaşımızla, üreme sağlığıyla ilgilenen bir doktorumuz, ebemiz, hemşire ve sağlık aracısı ismi verdikleri kadın arkadaşlarla karşılaştım. Saat 9'da işbaşı yapıp 3'e kadar kendi bulundukları mıntıkayı mahalle mahalle, sokak sokak
gezdiklerini öğrendim. Ve gezdikleri yerlerde bir fizibilite yapıyorlar. Kimin aşıya ihtiyacı var, kimin nasıl bir sağlık problemi var. Onları bu merkezlere yönlendiriyorlar. Hukuki meselelerle ilgili bilgilendiriyorlar. Çok mutlu oldum ben burada. Bir kere rehabilite oluyorlar. Burada sosyalleşiyorlar kadınlar. Hepsi bildiği şeyleri yapıyor. Kimisi el işi yapıyor, kimisi örgü yapıyor. Birbirlerine öğretiyorlar. Ve bütün çocuklar gülüyor. En dikkat çekeni de bu. Birçok kayıpları olmasına rağmen onlara sevgiyi aşılamaya çalışıyor bu kadınlar. Burada güvenli alan tanımı anlatılıyor kadınlara. Bu çok önemli bir mesele. Göç mağduru kadınların herhangi bir yargı ve yafta altında kalmadan üreme sağlığı ile ilgili bilgilendirilmesi yapılıyor. Muayeneleri gerçekleştiriliyor. Şiddetle ilgili, kadına şiddetin ne olduğu tanımı üstünde duruluyor. Birçoğu fark etmiyor çünkü psikolojik şiddetle fiziksel şiddeti ayırt edemiyor bile. Burada anlattılar arkadaşlar. Hanginiz şiddet görüyorsunuz dediğinde farkında bile değil birçoğu dediler ve şiddet mağduru insanlara yardım ediliyor. Sosyal hizmet uzmanı, işte psikolog tarafından yardım görüyorlar burada. Muayene olmaya gelen anneleri yukarıdayken çocuklarla ilgilenen bir de öğretmenleri var. İşte boya kalemleri vardı, oyuncakları vardı. Buna çok sevindim hakikaten. Burada eğitimler yapıldığından bahsettiler. Yani insanlık için de çok büyük bir hizmet veriyorlar burada. Bu çok kıymetli. Savaş mağduru kadınlar, savaş mağduru eğitim almamış diğer kadınlara hizmet veriyor, bilgisini paylaşıyor, görgüsünü paylaşıyor. Dil olarak da birinci dil olarak Arapça hizmet veriliyor. Bu da çok önemli bir şey. Bizim için sadece mülteci diye adlandırılan kimliklerin burada bir hikayesi var ve isimleri var.